Herkese merhabalar. Bu dersimizde Q, R ve S harflerini işliyoruz. Her dersimizde olduğu gibi hizamızı alıyoruz. Başladım. A başı, G başı, C başı hatta. Böyle olmasın. Daha esnek olalım. Çok keskin olmasın. Ama eğer keskin yapıyorsak da her zaman tüm gövdeleri keskinleştirelim. Mesela Q gövdesini keskinleştirdiysek A gövdesini de keskinleştirelim. G gövdesini de keskinleştirelim. Ve F sonu. Şimdi adım adım. A başı ve F sonu. Tekrar ince bitirdim. Başladım, kalınlaştım. Çok bastırdım, az bastırdım ve bitirdim. Elimin kağıt üzerindeki duruşunu değiştirmedim ve kalemimin kağıtla yaptığı açıyı değiştirmedim. Sadece parmaklarımla değiştiriyorum ve bastırış kuvvetimi değiştiriyorum burada yalnızca. Çok bastırdım, az bastırdım ve bıraktım. Bir sonraki satırda yine aynı şekilde devam edelim bakalım. Ve bıraktım. İndim aşağı, geldim harf gövdesine kadar, harf gövde sonuna kadar ve harf gövde başına kadar. Harf gövde sonu ve harf gövde başı. Kuyruğumu küçültebilirim, büyütebilirim. Bu yine size kalmış. Ve R harfine geçelim. R harfinde böyle bir başlangıcımız var. Bizim alışık olduğumuz R'den belki birazcık farklı olabilir. Başladım ince, kalınlaştım ve inceldim. İnce başladım, kalınlaştım ve inceldim. İnce başlıyorum, yuvarlıyorum. İmza hareketi, küçükken yaptığımız o imza hareketi. Hareketleri tam olarak bu. 1 ve 2. Ve R oluştu. Ve bitirdim. 1, hiç durmadan. 1, hiç durmadan. 1 ve hiç durmadan. İnce, kalın ince. Bu kadar. Bu yuvarlağın içini büyütebilirsiniz ve küçültebilirsiniz. Büyütmek daha güzel oluyor, daha güzel görünüyor harfimiz. Ve devam ettim. Hiç durma. Ama eğer yapamıyorsan burada dur ve devam et. Şimdi de S'ye geçelim. İnce, kalın, ince. İnce, kalın. Hiç durmayacağım ama ve ince. Eğer durursam böyle olur. Harf içerisinde durmuyorum. Harfim tek hareketten oluşuyor. İnce, kalın ve ince. Harfin başını değiştirebilirim. Yani aslında S sadece bir gövdeden oluşuyor. Ama bu gövdenin içerisinde bir baş var ve bir aslında ayaklar var. Harfimin başı ayaklarından büyük olabilir, küçük olabilir. Burada harfimin karakterini aslında değiştiriyorum. Böyle koca başlı, küçük ayaklı bir insan düşünün. Bir de küçük ayaklı ve koca ayaklı ve küçük başlı bir insan düşünün. Harflerimizi de böyle düşünün aslında. İkisi birbirinden ne kadar farklı görünüş itibariyle. Şimdi ayakları küçük olan S, ayakları yere basmayan S gibi görünüyor aslında, değil mi? Birazcık daha yaramaz görünüyor böyle. Daha aslında böyle çok hayatı bilmeyen bir S gibi. Kafası kocaman, ayakları küçücük. Devam ediyorum. Ve bitirdim. Bir sonraki dersimize geçebilirsiniz.